Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, 137 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galakside, bir kara deliği bir yıldızı yutarken görüntüledi. Bu gelgit bozulma olayı olarak adlandırılan olayın, ilk kez bu kadar yakın mesafeden, görülmesi olarak kayıtlara geçti. Evrenin en gizemli ve ilginç cisimlerinden olan kara delikler hakkında, bildiklerimiz her geçen gün artıyor. Şimdi ise Amerika'da bulunan, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, kara delik bir yıldızı yiyen bir kara deliği tespit etti. Oldukça nadir görülebilen bir olayı gözler önüne seren bu an, bir kara deliğin ilk kez bu kadar yakından, bir yıldızı yutuşunu görmemizi sağlıyor. 2015 yılında NGC 7392 galaksisinde tespit edilen parıldama, aynı galaksiden 2010 ila 2011 yılında elde edilen gözlemler, sol alt kısım ise ilk iki görüntü arasındaki farkı ortaya koyarak tespit edilen TDE olayını gözler önüne seriyor. Sağ alttaki görüntü ise galaksinin görüntüsü. Her 10.000 yılda bir galaksinin merkezi, süperkütleli kara deliğin yakından geçen bir yıldızı parçaladığında aydınlanır. Gelgit bozulması olayı ya da kısaca TDE olarak adlandırılan bu astronomik fenomende, kara delik yıldız materyalini çekerken, büyük miktarda radyasyon püskürtür. Ve bunun sonucunda büyük parıltılar oluşur. İşte MIT araştırmacıları tarafından tespit edilen bu olayda, bir TDE şimdiye kadar gördüklerimizden çok daha yakın bir şekilde gösteriyor. WTP-14-AD5E olarak adlandırılan olay, 137 milyon ışık yılı uzaklıktaki NGC 7392 galaksisinde gerçekleşiyor ve kara deliğin bir yıldızı yutmasıyla oluşan ürkütücü parıltıyı görmemizi sağlıyor. Ayrıca alışılmışın dışında bir ışık altında yakalanmasıyla da bir ilki temsil ediyor. WTP-14-AD5E, optik veya X ışını yerine oldukça parlak kızılötesi bir parlama olarak gözlemlendi. Bu da doğru yere bakmadığımız için gözden kaçırdığımız gelgit bozulma olaylarının olabileceğini ortaya koyuyor. Bu yakın TDE bulmak, istatistiksel olarak geleneksel yöntemlerin görmediği bu tarz olayların sayısının çok olabileceğini ortaya koyuyor diyor ve kara delikler ve ev sahibi galaksilerin tam resmini bulmak istiyorsak kızılötesi olarak bulmaya çalışmamız gerektiğini ekliyor. Bir kara deliğin bir yıldızı yakalayıp yuttuğu ender an, şimdiye kadar en yakın mesafeden görüntülendi. Gökbilimciler yalnızca 137 milyon ışık yılı uzaklıkta, önceki rekorun 1/4 uzaklıkta bulunan NGC 7392 adlı bir galakside, süperkütleli bir kara deliğin önce bir yıldızı parçalayıp, sonra yutması sırasındaki ışığın çığlığını yakaladılar. Üstelik bu, alışılmışın dışında bir ışık altında yakalanan bu türden ilk olay. WTP-14-AD5E adlı olay, optik veya X radyasyonu yerine parlak bir kızılötesi parlama olarak görüldü. Keşif, sadece elektromanyetik spektrumun doğru kısmına bakmadığımız için, gözden kaçırdığımız bu tür gelgit bozulma olaylarının olabileceğini öne sürüyor. Ve bu, bugüne kadar tespit ettiğimiz TD'ler hakkında ilginç bir bilmeceyi çözebilir. Bu nedenle, kara deliklerin ve ev sahibi galaksilerin tam bir resmini istiyorsak, bunları kızılötesi olarak bulmaya çalışmalıyız. Kara delikler, eğer aktif olarak malzeme biriktirmiyorlarsa, fark edilmeleri zordur. O kadar yoğunlar ki uzay zaman etraflarında kıvrılarak, ışığın bile kaçamayacağı bir yerçekimi tuzağı yaratıyor. Bu onları, kozmosu keşfetmemizi sağlayan gözlerimiz olan, ışığa duyarlı araçlarımız için etkili bir şekilde görünmez kılar. Ancak aktif bir kara delik, dağınık bir yiyicidir. Etraflarındaki aşırı yerçekimi rejimindeki, şiddetli birikim süreçleri inanılmaz miktarda ışık üretir. Çok yakın dolaşan herhangi bir yıldız, bir enkaz yağmuru olarak, kara deliğin üzerine düşmeden önce deforme olacak, ardından yerçekimi etkileşiminin gelgit kuvveti tarafından ayrılacaktır. Burada dünyada, bunu parlak bir parlama ve yıldızın patlaması ve sonra ölmesi, genellikle en güçlüsü ve X ışınları ve optik ışıkta, ilk lekelenmesi olarak görebiliriz.
Buna karşılık WTP-14-AD5'e, genellikle bir TD'nin belirgin işaretleri olan, X ışınlarını ve optik parlamaları tespit etmek için, kurulmuş teleskopların hiçbirine ping atmadı. Bunun yerine, Panagiotou ve meslektaşları bunu, Güneş sistemindeki asteroitleri ve kuyruklu yıldızları, aramak için gökyüzünü tarayan bir kızılötesi uzay teleskobu olan, NEOGYSE uzay aracı tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında toplanan arşiv verilerinde buldular. Panagiotou, başlangıçta hiçbir şey olmadığını görebildik, diyor. Sonra aniden, 2014 yılının sonlarında, kaynak daha parlak hale geldi ve 2015 yılında yüksek bir parlaklığa ulaştı, ardından önceki durgunluğuna geri dönmeye başladı. MAV'ı ve ASAS-SAI'nin araştırmaları tarafından toplanan, parlama anında gökyüzünün o bölgesinin, diğer verilerine bakıldığında, WTP-14-AD5'in bu dalga boylarında, hiç görünmediğini gösterdi. Bununla birlikte, ışığın parlayıp sönme şekli, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 30 milyon katı olan, süper kütleli bir kara deliğin etrafındaki, bir TDE evrimiyle tamamen tutarlıydı. Ve işte burada, işler gerçekten ilginçleşiyor. Bugüne kadar tespit edilen, TD'lerin çoğu nispeten nadir bir galaksi tipinde bulunmuştur. Bunlar, yıldızlar arasındaki boşlukta çok fazla, gaz ve toz bulunmayan daha eski, durağan gökadalardır. Çok fazla yıldız oluşumu da olmuyor. Tozlu ve yıldız oluşumuyla, oldukça meşgul olan yıldız oluşturan galaksiler ile, tüm bu yıldız oluşturma işini bitirmiş gibi görünen ve sadece barışçıl bir şekilde uzayda sürüklenmekten mutlu olan hareketsiz galaksiler arasında, bir tür altın saçak galaksiler. TD'lerin herhangi bir yerde meydana gelmesini beklersek, bunlar evrendeki en fazla sayıdaki, yıldız oluşturan galaksilerdir. Bunun nedeni, çalkaladıkları yıldızların bir kara deliğin, gelgitsel olarak parçalanması için, bol miktarda malzeme sağlamasının beklenmesidir. Ancak, bu türden galaksilerde, baskın olmalarına rağmen, nispeten az sayıda TDE bulduk. WTP-14-AD5'e bir neden öneriyor. Yıldız oluşturan galaksilerin merkezlerini örten, çok fazla tozu vardır. X ışını ve optik ışık bu tozun içinden geçemez. Ancak daha uzun dalga boylarıyla kızılötesi ışık, daha kısa dalga boylarının yaptığı gibi, toz parçacıklarını dağıtmaz. Düz bir şekilde, büyük ölçüde engellenmeden seyahat edebilir. Yani TD'ler tozu olmayan ana galaksileri tercih etmiyor. Onları tozlu ana galaksilerde, doğru araçları kullanarak aramıyor olmamızdır. Bu kızılötesi ışıkta çığlık atan, onları bulmamızı bekleyen, parçalanmış yıldızlardan oluşan yepyeni, cesur bir evren olabileceği anlamına gelir. Uzay teleskobundan astronom Suvi Gezari, optik ve X ışın araştırmalarının kendi arka bahçemizdeki, bu parlak TD'yi gözden kaçırması çok aydınlatıcı ve bu araştırmaların bize yalnızca TD'lerin toplam popülasyonunun, kısmi bir sayımını verdiğini gösteriyor diyor. Araştırmaya dahil olmayan bilim enstitüsü. Gizlenmiş TD'lerin toz yankısını yakalamak için, kızılötesi taramaları kullanmak bize, gözden kaçırdığımız tozlu, yıldız oluşturan galaksilerde, bir TDE popülasyonu olduğunu zaten gösterdi.